Bir özetleyeyim. Bir örnekle daha devam edeceğim, önemli bir örnekle. Daha güçsüz kendini gören grup, üst kimlik oluşturma noktasında daha güçlü grubun söylediklerini kabullenme, uyum gösterme ve onlarla birlik olma noktasını içselleştiriyor. Özellikle de bireyler düzeyinde. Şimdi bunun sebepleri çok değişik olabilir. İşte bir işte çalışıyordur, ondan kazanç elde ediyordur. Veya onlar tarafından yükseltiliyordur, pohpohlanıyordur. O ilişkiler anlamlı gelmeye başlıyordur. Konfor alanlarının içerisinde kendini o insanlarla beraber yarattığı bu üst kimlik noktasında konforlu ve rahat hissediyordur ve oradaki de tehlikeleri, bu da bize ne diyorlar bize? Bu uyum sağlama da aslında oradaki adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri biraz hasır altı etme, halının altına süpürme noktasına giriyor. Şimdi yıllar önce bu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa'nın Akali'nin Türk adayı çıktığına ben buna çok karşıydım. O gün de karşıydım. Adaylık sürecinde de karşıydım. Olduktan sonra da karşıydım. Çok basit bir sebepten karşıydım. Bunu ilk defa yapan da o değildi. Ondan önceki de yapmıştı. Ona da çok karşıydım. Böyle bir adımın atılmasına. Çünkü Türklerin, aslında Kıbrıslı Türklerin kendi toplumsal kota sistemleriyle oraya girmesinden yanayım. Yani biz mesela kendimiz bu tarafta sandık kursak ve baskılasak ve zorlasak ve desek ki gidecek bizim insanlarımız da varım ona. Ama böyle gelin işte zaten işte demokrasinin içerisinde size de yer var kurgusu doğru bir kurgu değildir. Bunu kabul etmeniz, yani bireyler olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin altına girmeyi kabul etmeniz toplumsal haklarımızı ortadan kaldıracak. Bu çok benim yarattığım bir şey değil. Keşke yaratmış olsaydım ama çoğunluğun azınlığa tahakkümü diye bir şey vardır. Yani azınlık ve güçlü olmayan pozisyonlarda olan bütün toplumların otomatik olarak endişesinin olduğu bir şeydir çoğunluğun azınlığa tahakküm etmesi. Yok işte seçilebilirse bir kurgu, bir mizansen yaratıldı orada, bir mühendislik aklıyla güya. O insan seçtirildi, doğru mu? Ben o gün bak gördünüz mü işte seçilebiliyor falan diye böyle bir de pohpohlandı. Hala bugün de işte gitti bizi temsil etti falan. Etmedi. Öyle bir şey yok. O bir kurguya hizmetti ve tamamen toplumlar arasındaki eşitliği talan eden bir kurguydu aslında. Şimdi buradan baktığınız zaman ne oldu? Zaten bir dönem sonra mıydı? Ondan sonra da işte internet fenomeni ezdi geçti. Bu taraftan işte demeye çalıştı. İşte siz gitmediniz de oy vermediniz. Siz canınızın istediği kadar yapın. Sayılar ortadadır. 10 kişi 5 kişiden daha fazladır. İstediğini seçer. İnternet fenomenini de seçtirebilir. Ve sizi orada ezdi geçti, aşağıladı sizi aslında sistemin içerisinde. Ben orada gördüm, ay ya işte bu da olmuyormuş filan. O biz böyle biraz yaşadıktan sonra bu işleriyle yüzleşen insanlarız ama o süreçte ben buna karşı çıkarken sosyal medya üzerinden buna merak göster. Şimdi toplumun içerisindeki insanlar bunu bilmek zorunda değil arkadaşlar, değil mi? Yani çoğunluğun azınlığa tahakkümü diye bir kuramsal fikir olduğunu, gelmiş geçmiş değişik toplumlar üzerinden bunun araştırıldığını filan bilmek zorunda değil. İnsanlar orada seçileceğiz filan, adayımız gidecek, ay ne güzel temsil edecek falan inanabilirler böyle bir şeye yani. Orada görevi olanlar, gene söyleyeceğim, bu federasyoncu siyasi partilerin siyaset okulu yapmadan bu şekilde buna iştirakçilik etmesi, bu toplumu batıracak şekilde iştirakçilik etmesi çok büyük bir sorundur. Bir değişim de göremiyorsunuz. Hala evet Kıbrıslı falan diyerek gidiyorlar maalesef. Ben bu süreçte bazı insanlar, ben buna tepki gösteriyorum. Sosyal medyada nasıl yani bizi kandırdılar mı diye sorular soranlar olmuştu bana. Ben de onlara anlatmıştım böyle dilimin döndüğünce sosyal medyadan ne kadar anlatabiliyorsunuz. Tabii ama insanların partileri var, parti aidiyetleri var, güvendikleri insanlar var. O da maalesef güvendikleri insanlar da genellikle kimler oluyor? Avrupa'nın
Avrupa Birliği'nin desteklediği araştırma merkezlerine konulup orada çalışan insanlar oluyor. Büyük isimler, yani isim veriyorsunuz insanlara. Hem partililik üzerinden hem işte bu araştırmacı filan, çok bilir filan modundan da insanları aslında veriyorsunuz. Bu böyle bir insan çıktı ve dedi ki yani işte çoğunun azınlığa tahakkümü diye bir şey var mı? Evet, tabii ki var ama böyle bir şey Kıbrıs'ta olabilir mi? Sanmıyorum. İnanılmaz bir şey bu. Yani ancak karşısındaki insan grubunu gerçekten çok bunu anlamaz ya, ben bunları kandırırım ya işte filan, işte Avrupa adını da arkama alırım. Şimdi orada ben dünyalaştırma diye bir tanım yaptım, videolarımdan bir tanesinde var. Avrupa'nın gözünden size enjekte edilen ve kurgulanan her bireyin doğru bildiğini kabul ettiğinizde başınıza bunlar geliyor maalesef. O yüzden biraz daha tavrımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu insanların, bunu söyleyen insanlara baktığınızda aslında Kur'an dedi ki onlar bir konfor alanında yaşıyor. Bu insanlarla iletişim içerisinde yaşıyor. Ben biraz daha sert düşünüyorum bu konularda. Bunu niye böyle yaptıklarıyla ilgili. Yani ya cahilsinizdir, tamamen hiçbir şey bilmiyorsunuzdur. Orada ağzınıza verileni korkusuz ve fütursuzca söylüyorsunuzdur veya çok iyi biliyorsunuzdur aslında. Ama bir göreviniz vardır ve yapıyorsunuzdur. Ama Kur'an bize öyle demiyor. Kur'anlar biraz daha yumuşak gidiyor bu konuda. Diyor ki size onlar bir konfor alanı yaratıyor ve bu etkileşim içerisinde adaletsizlik ve ayrımcılıkları oluşturabilecek meselelere birazcık gözlerini kapatabiliyorlar. Yani ve bu eşitsizlikleri çok fazla konuşmayabiliyorlar. Bu da bir tehlike yaratıyor diyor size literatür bu konuda. Bu örnekleri size veriyorum, gene söyleyeceğim. Çünkü bunlar gerçekten de yaşanıyor, değil mi? Yani aslında bu kuramlar bir yerlerden geliyor. Bu insanlar inceleniyor, bu yapılar inceleniyor ve bunlar aslında bilinmedik bir şey yok. Çatışma çözümlemelerinin bulmadığı bir şey yok. Aslında çok hızlı şekilde sorunlar çözülebilir ama biraz Marx'ın bakış açısından gidelim. Hakim görüş bütün bilgiyi elinde tutar ve bütün bilgiyi kendi istediği çıkarları, çıkar manzumesi bağlantısında yönlendirir ve oluşturur. Burada da onu görüyorsunuz aslında. Bu noktada bizim üzerimize düşen şey aslında kendine entelektüeller, aydınlar falan diye, ben sevmem bu takma isimleri, insanların aslında o rolü oynaması gerektiğidir. Bizim toplumumuzda oynuyorlar mı? Yok, çok fazla oynamıyorlar. Onların genel olarak rolü sessizleştirme ve uyum sağlama ve evcilleştirilmiş bir yapıyı insanlara yedirmedir. Bu aslında bana sorarsanız kurbağayı yavaş yavaş kaynatma metodu. O kadar ciddi bir sorun aslında Kıbrıslı Türkler için bu yanılsamaları yaratmak. Buraya kadar çoğunluğun azınlığa tahakkümünü de içine alacak şekilde yaptığım örneklemelerle size aslında barış olsun diye uyumlu davranmaya çalışan, daha az güçlü olan, güçsüz olan gruptaki Kıbrıslı Türklerin ne kadar uyum adına tehlikeli süreçler geçirdiğini göstermeye çalıştım. Bu noktadan sonra da devam edeceğim, örneklerle de devam edeceğim. Ama burada aslında bir noktada tekrardan literatüre dönelim. Temas stratejileri, temas kuramı, contact theory üzerinden bu bize ne söylüyor? Gerçekten temas bize bir üst kimlik kurmakta yardımcı oluyor mu? Bunun üzerine gidelim. Ve niçin aslında bu tip uyumluluklar yapısal değişimleri hizmet etmez, tam tersine yapısal değişim olmadan daha üstün pozisyondaki tanınmışlıktan dolayı o bizde Rumlardır grubun nasıl aslında hiçbir yapısal değişiklik yapmadan bu süreçleri devam ettirdiğini ve bunun sonucunun aslında daha çok
karşımızdaki grubun bize dostane görüneceğini, kibar görüneceğini göstereceğiz ama aslında yapısal olarak var olan eşitsizliklere de hiç dokunulmayacağını anlatacağız gelecek videomuzda. Olimpiyatlar üzerinden vereceğim bu örneği bilmiyorum. O Kıbrıslı Türkler olimpiyatlara kabul etmedik çünkü işte Yunan marşının altına girmek istemeyecekleri, yok isterler ne münasebet diyen aşırı uyumlulaşmış, kendi sesini ve kendi kimliğini ortadan kaldırmayı, ben ne kadar az milliyetçiyim, ne kadar güzel bir şey diyebilecek insanların yapması üzerinden örneklendireceğim size. Ve niçin bu aslında normal şartlarda, değil mi, daha avantajlı pozisyondaki grupların ortak kimlik, sürekli ortak kimlik noktasından teşvik verdiğini, daha az güçlenen grupların da farklılıklarını ortaya sermeye çalıştıklarını anlatacağım. Bir dahaki videoda görüşürüz.